Tamam. Tamam. Oldu. Pardon, bir ses karıştı. Sorry, there was a mix-up with the sound. First of all, welcome everyone. Sabancı Vakfı Kısa Film Buluşmaları 8.sini yapıyoruz. We are at the 8th Sabancı Foundation Short Film Meetings, and in 8 years we really thrived, and this year was extra special. We'll be talking about all of that. But first of all, to initiate our meeting today, I would like to invite Nevgül Bilsel Safkan, the General Manager of Sabancı Foundation. Evet, hoş geldiniz. Yes, bugün Sabancı Center'da burada sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sabancı Vakfı olarak bu sene de 50. yaşımıza geldik. 50. yaşın ilk belki toplu bir aradayken paylaştığımız anı da bu andır. 50 yaşındayız diye. Herkes yaşanıyor. Etkinliklerde kısa film yarışması da 8. yaşına geldi. Dile kolay 8 senedir. Film Festival has reached 8 years now, and özellikle kültür sanat diye bir bölüm var bizde. For us, because in our foundation we have a section for culture and arts, and we are supporting short films together with theater, music, and short film is together with them. Her daim heyecanlandırıyor ve bir taraftan da gururlandırıyor. Belki takip etmişsinizdir. Birkaç hafta önce Avrupa Film Akademisi'nin sürdürülebilirlik ödülünü kazandık. Kazandık diyorum, birlikte kazandık. Çünkü her ne kadar ödül lidere verilse de ve bizleri temsilen Güler Sabancı ödülü Berlin'deki törende aldı. Ama arkasında arkasındaki etken esasında kısa film yarışmasının yıllardır süregelen çalışmalarını dinlediklerinde, izlediklerinde ve kıyasladıklarında o kadar konu kişi arasında seçtiler. Yani hep beraber sizlerin ilgisi, yarışmaya yapılan başvuru sayısı, gelen filmlerin niteliği ve sosyal faydası. 8 yıldır bu yarışma biliyorsunuz. Yani bildiğiniz için en azından ilgili olduğunuz için sosyal bir tema etrafında yapılıyor. Her sene tema seçiliyor. 8 tema oldu. Her sene yeniden bir temayı seçiyoruz. Küresel bir sorun olmasını önemsiyoruz temanın. Küresel sorun etrafında farkındalık yaratmak için yapıyoruz bunu esasında. Zaman içerisinde bazı işler bize özellikle ilk böyle çok gerilere gidersek nerede ilk fark etti? The first time we noticed something as a foundation was when we were working on child marriage together with Sezen Aksu's Kız Leyla song performed by Sertab Erener. There is a great amount of awareness created, and the foundation once again realizes how powerful art is in terms of depicting the impact created by such a social issue. So that is why we try to ensure that we select a social theme every year. We actually put a lot of time into that. We have long discussions, and we finally find the theme, and then we start thinking about what the following year's theme could be. So we said water crisis this year. I think before it was the 5th one, we said changing lives, changing climate, and we had a lot of great applications in this area. This year we said water crisis, so we
focused on a more specific area in the same domain. And once we generate the theme, we start working on the content. Zeynep starts making interviews. We see and hear a lot of different voices. We even have street interviews. Yes, we discuss it from all angles. Yes, and we really enjoy it because we learn a lot too. I mean, I would like to share some figures that I have on my mind. For example, 2 billion people in the world are facing significant challenges in accessing clean water sources or potable water. And 1.4 million people are losing their lives every year because of the lack of water and lack of hygiene. And Turkey is ranking high for the water drought in 2040, and also 60 lakes have dried out, and the water per person went from 4,000 to 1,300 cubic meters over the years. So this is some of the data we're using. There is quite a lot of striking data about this, and as we were working on this theme, we also learned about these. So we have 12 short films as finalists, and we are going to get a chance to view all of them today. And we selected them out of 163 films. Both Zeynep's team and our team watched these films repeatedly, and you probably watched them more than us, but they watched them repeatedly. They know all their names. There were a lot of different perspectives, and it was very exciting for us to watch them. I'm pretty sure you are going to feel the same way. And this competition isn't just about a single moment for us. Once we discovered the theme, for about 6 to 7 months until the awards ceremony, we work on some significant content around this theme. And then as we are approaching the awards ceremony, we see these days of reinforcement. And with the finalists arriving in Istanbul, and when they enter the camp, they start building networks and they receive some training. And also these platform meetings are open to everyone, not just the finalists. So everyone who's interested can join these. And if you are here today, we believe that you are very interested in this subject matter. And I would like to thank dear Zeynep and all the Zeyneps around Zeynep, everyone in her team, for ensuring that this short film competition reached this level in 8 years. And I would like to thank everyone on our team as well, together with the new members of our team. They are all contributing to this competition devotedly. And I hope you have a great day, and I hope you enjoy viewing these films. And you have a pleasant day. Thank you. Bugün heyecanlı bir gün ve çok heyecanlı, benim için çok heyecan verici bir buluşma var. Çünkü kendisini çok seviyordum, seviyorum. Hani bazen vardır ya, ekrandan birini çok iyi tanırsınız, çok seversiniz. Ve galiba öyle bir şey oldu. Geçtiğimiz yıl ilk karşılaştığımızda birbirimize sarıldık. Ve de ne talih ki beraber çalışma şansını çok ucundan kaçırdık. Kısmet inşallah başka zamanlar. Merve Dizdar'ın bizimle olmasını birinci günden itibaren çok istedim. Ama geçen yılda istedim ama hep dizileri vardı, hep yoğundu. Bu sene sağ olsunlar, başta sevgili Ayşe Barım, Gülbahar Hanım çok yardımcı oldular ama esasen Merveciğim can yürekten bu kadar işin arasında bıraktı, bize bugün zaman ayırdı. Biraz sohbet edeceğiz. Başarı hikayesi konuşacağız ama bu başarı
ödüller vesaire değil. Hayatta başarılı olmak ve oyunculuk üzerine bir sohbet olacak. Sevgili Merve Dizdar. Çok heyecanlıyım. Merhaba. Hoş geldin. Merhabalar. Hoş geldin Merve. Valla bu kadar koşturma içinde bize zaman ayırdığın için ben son 3 senedir hep seni davet etmek istiyordum. Bir şekilde olmuyordu. Ben çok teşekkür ederim. Olur mu? Bizim için çok değerli burada olman. Çok teşekkür ederiz. Burada da birçok genç sinemacı var. Çok ilham verici olduğunu biliyorum. Kararlarını çok seviyorum, yaptığın kararları. Oyunculuğunda her şeyde yansıyor ama biraz böyle geçmişten giderek hani oyuncu olmaya, bu çok klişe bir soru gibi düşünme ama hani oyunculuk çünkü hayatın her zaman her yerinde olan bir şey. Hani buna karar verip yol alman nasıl başladı? Tabii. Genç arkadaşlarımız için birazcık. Tabii ki. Öncelikle davetiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Benim en sevdiğim yerdeyim şu an. First of all, thank you very much. Hemen özet geçip sorunuza geleceğim. Geçen yıl da bir kısa film jürisiydim. I am at my favorite O place kadar mutlu right oluyorum ki. now. Yani mesela bugün bütün filmleri izlemek isterdim. I was in the jury last year for a short film Lütfen izletin. competition. En sevdiğim film çünkü I ileride love watching bir short kısa film yazmak da films. çok zor bir Have şey. you watched them? Kısa bir Yes, şeyde I mean, hemen yani etkili olması gerektiği için benim çok özendiğim ve ilham aldığım short bir şey. O film yüzden şu an because you bugün çok need heyecanlıyım. to create impact in such a short time. So I'm very excited. I know, Ben and I know you çalışmasam bütün support kısa young filmlerde oynamak filmmakers isterdim as mesela. well. Gerçekten I mean, if I herkesin filminde wasn't oynamak working, I isterdim. really would Sevdiğim want to şey. act in all the O short yüzden films çok of güzel bir everyone, gün. really. I Güzel love de it. başlar ve gider And umarım ki. it's a great day, and I hope it sorunuza- continues that way. Şöyle yani So, oyunculuk ve about your question. meseleye Well, my gelişim, question hadi really oyunculuk is, eğitimi alacağım çünkü bayağı bir I mean, eğitimlerim var. okay, so you thought you wanted to receive training around acting, and I know you received a lot of training, but I also see life as a training in itself. So can we talk about this adventure a Ben little yani bit? aslında küçükken oluyor genelde yani Well, I ufakken mean, it herhalde was when I başlanıyor böyle was young. şeylere. I guess that's what generally happens. I Oyun was quite oynamak young. I was bilmiyorum small, galiba and olamadığım yapamadığım her şeyi oraya yüklemiş olabilirim. I Bunun think sonra büyüyünce I çok üzerine ended düşündüm. up Çünkü bir tek loading daha everything içine I kapalı bir couldn't do çocuktum. into this area because Tam I böyle was kendimi quite an gösterebilen, introvert as a child, görünmeyi de çok sevmezdim and I zaten ama didn't like aslında being bence seen very much. olmak istediğim bir But sürü şey vardı. There was Ve bence actually, buraya I kanalize ettim. think, Bence a lot oyunculuk of things terapi I gibi. wanted to Terapi, be, oyunculuk. and I channeled that into this. So I think acting is like therapy. You're quite an observational person, right? That's what I see when I look at you, and that's quite important in filmmaking because you sort of need to mirror life. Yaparken bir taraftan da çalışmaya başladın. Sektörün gerçekleriyle As you buluştun. were receiving your training, Ama orada da aslında yılmadan devam you also started to Çünkü work, o zaman her zaman iyi but şeyler gelmedi. you Ne acayip şeylerden insanın yolunu continued on your journey despite all the hurdles that you faced, or all the projects that maybe didn't satisfy you. But how do you read a screenplay when you first receive it? Well, first of all, dear Zeynep, you need to come to the point of selecting a project because it takes such a long time to reach Önce a hepsini point oynadım çünkü yani where ve hepsini you are son able to işim choose için oynadım. from a Ben variety zaten of iş projects. ayırmam ama yani ufacık while rolüm I was vardı acting, onu even if I had a son şansım Merve very gibi small oynadım. role, Ve hep I böyleyim. thought, Yani this might be my last genel olarak chance. olayım So I benim tried to bence do my başarılı olma best. şeyindeki And bunu yaptım. I think Daha sonra iş that's what gelmeme made me ihtimalinden successful. en iyisini Because, yapmaya I çalıştım. would always think maybe I'll never get another project, so I should do my best. That's interesting. I feel that way as well. Her şeyde For everything I do, I have sleepless nights thinking, what could happen. I have that anxiety, but I believe that anxiety is actually useful because when you don't have it, it's kind of depressing, For me, there's the award ceremony tomorrow. Once it's over, I'm going to be depressed for 2 days. Yes, me too. After my premiere, I am depressed for 3 days because I'm thinking I didn't act well there. I could have done better on that scene, etc. But there is a research. Saatin üzerinde
çalışırsanız başarılı olursunuz, you know, if you work more than 10,000 hours, you can become successful or you can't, etc. I mean, I don't know how accurate that research is, but what I believe is, dear Zeynep, and I'm not saying this is right, but I don't have anything else in my life. I'm 37 and I have been doing this for a long time. I wish I had other talents. But konsantrasyonumu oraya vermişim. I concentrated Neyse ki on a başarılı olmuşum. single Hani thing. olamazsam Thankfully I was successful because if I wasn't that would make it much worse. Yani bir yerde bir başarı Don't görünce they o seni kind of motive feed ediyor. into one another? I mean, when you see a Birazdan success somewhere, it's motivating. I mean, last year you received amazing awards, and of course, every one of you used your award at the Cannes Film Festival very valuable. And I visited that festival 6 times, so I know that it's very valuable. But in the year before that, you actually collected many more awards with Snow and the Bear. And I want to underline that a little bit. And it is a movie directed by Selcan Ergun. And I mean, I don't want to discriminate, but filmmaker woman, I'm not going to say female filmmaker, but I'll say filmmaker woman, and I believe the production era was quite challenging, and it was very successful in the end. And was that your first feature film? No, it's Selcan's first feature film, but it is my first lead role in an independent film. Now you work with Selcan and then you work with Nuri Bilge Ceylan and Master, so these are different experiences, right? I mean, that vibe you get with the director, what was it like? Well, both were amazing, but with Selcan it was her first feature film and it was my first leading role in an independent film. But when you come together with Nuri Bilge Ceylan, there's an incredible auteur in front of you, a master. So you just let yourself go. That's an amazing experience, right? Yes, of course. It's a huge experience. And I am glad I was part of Snow and the Bear because I learned a lot from there. Our DOP was also very ambitious. And that really helped us too. And sometimes it is through their faith that you are able to achieve all this. Yes, and that's what teamwork is about, Kamera really. donuyordu, hareket etmiyordu. And that's what we did, for example, based on climate, when we are shooting sometimes, the camera would freeze and we would try to find a way. Yes, you always need to be solution-oriented if you're a filmmaker. Okay, so going back to auditions again to appeal to our crowd, how did you and Selcan find each other, for example? Ben 5 kere girmişimdir audition'a. Now I probably entered 5 auditions with Selcan. First I went, then I went again. Diğer oyuncularla tekrar gittim, and then I went together with the other actors, and then again. So it was quite a long process. And I love auditions. I don't know if everyone likes them. I think it's very useful. It's very much needed. Yes, I mean, because sometimes maybe you can't get along with the other actors or with the director. Ben de anlayamayacağım. Oyuncu da onu olmadığına dair. Yani bence o anlamda önemli bir şey. Ben bunu çok be in harmony with the director, but we also need to think about the fact that maybe, you know, I won't be able to grasp a part of it and I won't enjoy it. Yes, that's what I say as well. The producer, director, actor, I believe they're all equal parts of a project. If you're going to an audition saying, oh, please choose me, that's a very different vibe. But maybe if you actually go there, you are going to notice that you don't feel for the project. I mean, the perception in the sector is a little different. You know what, Zeynep, I think I discovered this by myself. Of course, I mean, your job is to give the director what they want and do your best. However, the director must have faith in me.
bir de şunu var, bir de şunu göstereyim mi, şunu yapayım mı, şunu yapayım mı diye elimdeki bütün şeyleri gösterdim ama bence bana güvenilmesi gerektiğini öğrettim yani bence. Bu çok önemli bir şey. Yönetmenin isteğini anlıyorum ama bana güven. Bir yerde play it this way. I mean, I basically want the director to trust me because it's my project as well. Yes, you kind of need those directors to want dizilerde bile bence böyle. Yes, I think that's the case for TV series as well. Yönetmene saygım sonsuz I mean, ama of course, the directing team, the bence director I have özelliklerinden biri oyuncunun endless respect for them, işin rol alacağını biliyor. Alıyor. Onu alayım. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Benim istediğimi yap, sonra istediğini yap. Tabii tabii. He knows that he's going to get what he wants out of the actor. Birlikte oynuyorlardı. You know, when we were O sahne working bitmeden bir de biliyorsun sıralı çalışıyoruz. together, there was geçemiyoruz. Çünkü o sahnenin this tam olması. one scene that we couldn't move away from when we were shooting Climate, because, you know, it just had to be very good so we could move on to the next. Müthiş bir laboratuvar çalışması I aslında. mean, it's an amazing exercise to do such work. Bu bir oyuncunun başına gelebilecek en iyi şey. En iyi şey. Yani çok kolay gelebilen bir şey değil. O yüzden ben bunu sonuna kadar sömürdüm diyebilirim. Hocam şu aşırı şey bir adam olduğu için her şeyi denedi çünkü. Denemediğim hiçbir şey kalmamış olabilir ama bu benim baskı altına almadı. Tam tersi. Çünkü oyuncuların böyle bir alanı yok. Deneme şansı yok. İki tane de zamanımız yok, paramız yok gibi şeyler. Normally, I mean, people say we don't have time, we don't have money, be fast, but he gave us so much time and it was really great. You know what I tell young filmmakers? I say don't rush it, because if you rush it, you will start making compromises on your creativity. And if you're working with renowned actors, then you should be a little distant at the beginning, and you should make sure that you have enough budget, because even if they don't ask for anything from you, you need to give them the space so they can act freely. Ben prova çok sevdiğim için. Yes, and I love rehearsals. Prova, yani zaten yes, rehearsals are nice. Yes, I mean, rehearsals are great. Once the film seviyorum. Ben audition, prova, you know, it's over, but this audition, rehearsal, everything is very nice. I'm going to talk about theater a little bit as well. You also focus on theater a lot too, and I think that really works your acting muscles, right? And you had a lot of theater plays. And right now my play is over, so I'm a little sad, and it's the first time I'm in a season with no play. As an actor, yani oyunum yoksa bir şey yokmuş if I don't have play, I feel like there's nothing. Geldiğim için, you know, because I come from sanki böyle dizim var, böyle çok da güzel bir dizim var. I have a TV series that's going very well, but I feel like I'm in a vacuum. I feel like I'm not running, you know, like the muscles have to work. Well, the other day I applied for a co-production, and I told them, maybe you forgot my real job is producing. So, well, okay. Generally, I see that you're very disciplined. Were you always like that? Yes. Yani derslerim çok iyi. In elementary school, I had very good grades. Hoca olduğunu fark ettim. In the secondary school, I realized there was a different teacher for every different discipline. And I had shingles because of stress, because I was very disciplined, and I thought I won't be able to overcome this. I won't be able to deal with 10 different teachers. I decided to leave the conservatory every year because I had to do it perfectly. I was in Çanakkale, and I had my graduate degree at Kadir Has. Every 5 years I feel like going back to studying. It's like refreshing what I know. And now I am thinking about entering the university exam again. Yesterday we spoke to Tilbe Saran, one of our jury members, and she talked about this, about you. So, well, the desire to learn never ends. As long as you have the energy, it actually goes on. And in fact, it actually is a self-preserving thing. I want to
I associate with those feelings. You have a lot of awards, and I tell everyone, don't make a film because you want to win an award. The biggest award is being self-confident. What do you think? I absolutely think so, Zeynep Hanım. Well, after a film or a play, and I don't know how true this is, I'm not a self-pampering actor. There are a lot of actors like that, and if it's going well, that's fine. Unfortunately, I see all my weak features as an actor. Let's say somebody says, oh, that was great acting. I don't remember it. I already see it myself, It's not about ego. I see when it's not good. And it doesn't matter that you tell me that I was very good or very bad. I'm sure about my own feeling. That's what I'm working for. I just, work only for that one single line. They tell you to actually appease you, and that is very painful, right? Yes, that happens a lot. I think this is the difficulty of this profession. It's very relative. You may not like it at all, and somebody else may say, it's very good acting. I don't think it's that relative. I don't think so. As an audience, we should all have some idea. I mean, I don't think there should. I don't think it's without any rules. There are rules. There is a dramaturgy. This is something that I'm troubled about. Well, actually, there's one thing that goes to the audience, the feeling. I always say that the film is born from the heart, then you create it in your mind, and then you have to go to the pertinent into people's hearts. We're seeking for the path into people's hearts, and the actors are the biggest scene players because the path to the heart goes through them. Absolutely. But I think the difficulty is that this is very relative. That's why during the award ceremonies, it looks like it has attracted a huge number of people. Well, it depends on the jury, it depends on a lot of different factors, but there are some jury members you cannot really debate. It's very clear, it's great how they do it, and I'm very happy about one thing. When my film won a Golden Palm Award, I wasn't so happy, to be honest. Because I really love you so much, and I thought this is the right person, the right place, the right time. A Turkish actress from, an actress from Turkey winning this is very important, and it came from a very solid jury. Yes, I'm very happy too. But of course, okay, let me ask another question. We talked about short films. Are you planning to write or film something? Well, that's a very good question. At the Cannes Film Festival, I watched all the short films, not just the film, but all the short films as well. I really want to do that, but I think it's very difficult. How can I do it? I want to ask my friends. How can I do it? Because it's very tough to write. We read the scripts, we picked the scripts before watching the films. And it's, yeni nesil de çok iyi. The new generation is so great. Gelen yazarlar çok iyi bence. The writers are great. Zor. Is it difficult to find ideas, or is it difficult to develop it? So I'm thinking about studying film and TV. The themes are the same. As long as the world existed, I think the best thing to do is to watch films starting from school. Are you good at that? Yes, I really love that. Like, I'm very happy right now here. I'm very happy. If I had the time, I just want to sit down and watch the films. I watched it at Cannes as well. So you watched all of them? Yes, I watched all of them. The short films, it's very inspiring to watch the short films. There are great ideas, and now there are great ideas here for sure. Yes, there are great ideas, and in the last 8 years in this competition, a lot of things developed. It all started with the student,
the idea that this is not a student film. This is a short film. A short film is a genre, and it's the most independent genre. So I tell this all the time. The content, the visual quality of the films this year is making me very happy. Well, that's great to hear. Who are you watching? Who are your favorite directors? I know you're a cinephile. I'm a cinephile too, so I want to talk about movies. Well, my trouble is forgetting. I don't know if this happens to you. I forget about what I watch. I watch the Aki films at movie right now. I love Aki films. I watch the films at Cannes Film Festival. In my free time, I watch films. No, it could be a director or an actor, but sometimes they don't like watching films. I like watching films, personally. Me too. I see it as a school. The last film of Aki, I watched it. It's a great film. Peki mesela sizce hani kimisi diyor ki ben diyor izleyerek bir şey kapmak yani kopyalamak mı istemiyorum gibi. Yani bence izlemek çok faydalı ama yani profesyonel izleme yapmak gerekiyor. Well, you have to do professional watching. Bir sinema profesyonel olarak izlediğiniz zaman when you watch it as a cinema professional, like çok uzun zaman in one film, you know, I haven't cried watching a film for a long time. There is something that I should cry about, but I watch from a professional perspective. That spirit comes over time. There was the Amour film in Cannes, but it really touched me. There were these old parents, and I was very emotional, and I cried. That was that time, that one only time. But you have to look at the film professionally to see what they're doing. You have to understand the spirit and the technique. But you can be affected. Yes, you can be affected and reinterpret it. That's about art. We're all affected by things. There is art since ancient times. It's impossible not to be influenced, but it's very important how you're influenced. Like, we should never act Shakespeare because it's been done thousands of times, but you can do it differently because, I mean, I don't know what I will be nourished by if I don't watch films. Well, yeah, otherwise they have written it centuries ago and it's all done, but what really matters is how we interpret it in today's life. And I feel like all the ideas are found. And then I, you know, I just decide to do something and I see that somebody else already did this. Burada şu var, mesela well, let's say there are about 150, 200 people here. I give them the same script and give them 5 minutes. And I tell them, film this in 5 minutes in the center. Wow, this is a great lesson. I'm sure that there will be 200 different films. It's about everyone's own perspective and interpretation. And I believe it's the courage to show your own interpretation. Since we're afraid, since we want to be in the comfort zone, we want to be similar. And it's like a copy-paste thing, suddenly. Well, the same is true for acting. You have to get out of the comfort zone. Yes, in everything we have to do that. It's very difficult, but it doesn't work any other way. That's what I think. At least I don't know any other way. Well, getting out of the comfort zone. You know, the comfort zone is so comfortable. You know, it's like muscles. When you force it, you actually develop. Ya şimdi sanki öylesine söylüyormuşum gibi oluyor. Mesela siz sound like I'm just saying it for the sake of it. için çok iyi biliyorum. Kesinlikle böyle olduğuna da inanıyorum. Çünkü sadece replik, mesela bir sürü oyuncu arkadaşımı gözlemlediğimde dizi bile, ulusal kanaldaki dizilerde bile ki diziyi biraz daha şey yapıyorum. TV series on the national channels. You know, we really work very hard oyunculuk nüanslarını bence. We may actually, you know, the working conditions actually are very tough and I may skip some important details. I try, but you know, güvenli alan kısmına giriyor. Halbuki bir tane replik. I think it's about the comfort zone, but even one single liner is very important. You know, in the national channel, I think about that. Well, yes, risk. I mean, in general, getting out of the comfort zone to change things. Bir de tabii aslında bizim kültürümüze yetişkin bir şey var. Birine benzeme kültürü. Ben bu derslerde çok örnek veririm. Birinci sınıfta kurdeleyle başlıyor. See that it is actually encouraged to be like somebody else. Let's say there is a child that was born on the 1st of January and the other born on the 1st of December, and they
the younger one tries to catch up, but actually it may take them longer to learn something, and that's only normal. And the same is true for the career. There is a rush. And, you know, in your career plan, you just wanted to do your job well. Yes, that was my only goal, and I met the right people. I think this is very important. I always had the right people in my life. This is a big luck, and I don't want to underestimate the importance of luck. You work very hard, you meet the right people who can really see you. There are a lot of talented people who are unseen, who are lost, so it's important to come across people who have the vision to see you. Yes, but when you come across those people, you have to use this opportunity well too. You're a very good friend too. I know you through your friends. Yani arkadaşlık mesela ve aslında buradan geleceğim hani arkadaşlıkla rekabet duygusunu hiç karıştırmadan you don't really mix up friendship and competition. You are an exemplary person in that regard. And I tell the finalists here there are 12 films and 13 directors because one film has 2 directors. Actually, we are acting together. You're going to be under the spotlight one day, the next day another one of you. The same is true for you, and your friendships are very strong. They talk so nicely about you. What is this friendship for you? Well, it may be the effect of theater. I'm a collective-minded person. I don't leave my friends alone on stage. We care for each other. We learned about that. I think the most dangerous thing, and I'm not saying it for the sake of saying it, is to be jealous about someone. I mean, we can envy, of course. Everybody can envy, but being jealous is actually that eats you up right here. You have to learn how to deal with it, because I understand the part. Why couldn't I do it? It's very human. I don't think it's wrong or bad or anything like that, but I find it to be very dangerous because it actually hurts you, not the other party. It actually harms you. Çok yükselebilir o kişi. Ondan bahsetmiyorum. Yükselip veya nerede kaldığıyla. Kendini bu dışarıdan görülebilen bir şey. But this can be visible from the outside. It's the worst thing. Öğrenmenin bir yolu olmalı bunu. There has to be some way to learn to overcome this. Well, if you compete with yourself, there's no trouble. If you compete with somebody else, it brings you down. Well, I've never done that, but it might be about the ethics of the theater. I don't even want to play in a single-man show. You know, there are financial restrictions. And people go for the one-person shows, but I have to act with somebody else because the energy goes through the audience as well. There is not a story I can tell on my own. We can tell the story together. Well, I think I'm very similar to you in a way. I decided to be an artist. I studied painting in the first year, but I don't have a feeling to create something on my own. So I studied film and television again, entering the exam again. I really love teamwork. I like working collectively. And I believe I love people. The love for people could be another factor. I like creating together, sharing things. I think this is very valuable. I think so too. Working hard, trying to improve, trying to do better is very valuable. I don't know if you were there, but Nevgül Hanım was talking about the fact that this competition won the Sustainability Award this year. For the first time, European Film Academy gave this award to an institution because of this competition. And Ms. Sabancı was the creator of this idea. Yes, we talk about sustainability, but also in the last 8 years, we are in touch with all of our finalists. We never leave them alone. We're always together. You have a great profession. It's really exciting to listen to this. Are there new projects? Projeler, yeni okuma hayallerini duydum. I heard about your new reading dreams. Yes, I have great projects. Şimdi Ömer diye dizimiz var. There is a TV series called Ömer. Sezon sonuna kadar onda oynayacağım. And I will be there till the end of the season. I want to bitince ve provaya giremem. Continue with a play after Alice is over. Böyle boşlukta kaldım. Hemen bir oyun. Bir de güzel bazı işler var. Ama there are some nice assignments, but you never know what life will bring to you. For movies, you mean? Yes, there is a project, a movie project that is coming.
uluslararası alanda da bayağı olunca uluslararası you're internationally acclaimed too, and now you probably have connection with international projects. Well, my English, I have to improve my English speaking skills. Well, soon AI will take care of that. Well, that would be great. If I could speak English all of a sudden. You don't have to overwhelm yourself. Yes, but Zeynep Hanım, will that ever come to an end? I mean, they talk about AI, but will it ever replace acting? Well, acting and scripts will never be over, but let's say you give a script işte bunun kural problemlerini, dramaturji and you tell the AI to solve the problems with rules and dramaturgy. İnsan zanaati yerini alması But it can never replace a human art. Ben çünkü buna tutunuyorum hala. I'm relieved because that's what I hold on to. Hala buna tutunuyorum I try to hold on yani to insanı bu zaten yapılsa da o durum olmuyor. Mesela çok bir örnek vereyim. ABBA grubu. ABBA, the music band. Seslerini aldılar ve they recorded their sounds. Eski ölen arkadaşlarını da alarak bir şarkı söylediler. And they actually sang a song with their former band members, but it doesn't have the same spirit. Ama müzikte birçok This is the case in music, but it also saves a lot of people. You can get the best instrument and integrate it. Anlatabiliyor muyum? But you cannot make somebody else play that instrument. It has to be someone who plays the instrument anyway. Peki sorusu olan var mı Merve? Soruyu ben duyacağım sonra ona göre. Is there any question for Merve? Sorusu olan yok mu? No question. Hiç. Birinci soruyu kimse soramaz. Sonra da nobody asks the first question. Buradaki herkes sinema. And then once somebody asks it, the rest follows. Filmleri olan bir finalistler belirlerinizi kaldırın. Finalists? Ay ne kadar güzel. Oh great. Soru yok mu? Ben de devam edeyim. Ben sorayım. Can I ask a question? Buyurun. Yes. Hayatta geç kalmış hissini hissediyor musunuz? Do you ever feel like you're late in life? How do you deal with that? I'm 20. You're so young. Yani oturup düşündüğünde when I sit down and think, geç kalmış gibi hissediyorum. I feel like I'm late for certain things. Actually, you know, I'm young, but you know, how did you ever feel that way? This is the right question. This is a problem in the new age. Fear of missing out. I think it's called fear of missing out. Hızlanmayla ilgili. Buyurun. Okay. I don't know how to answer that, Zeynep Hanım, because çok da yani zaman olduğu için demiyorum ama her zaman o dönem olabilir. You can always go through that feeling, but the new generation can be more frustrated. Well, the feeling that you cannot catch up, you know, and the flow of life is so fast. There was pandemic, there are a lot of concerns, there's anxiety. I understand that very well, but that's a preference. Being happy or not happy, you know, you have to make a choice, I think. Ve mutlu olmayı and yani boş konuştuğum için demiyorum. Bu bir tercih gerçekten. It's a preference, it's a choice. You have to choose to be happy. You're not late. Yoksa kimse bunu yapmıyor. Otherwise, nobody does it. I mean, that's how I did it. Zaten mezun olduktan sonra bu her dönemde var bence. I think this is bizden olmaz ki. Zaten bizi seçmezler. All the time. You always think they won't select me. I'm not going to make it. I grew up with this. This is the fear of people. It's not right or wrong. I have to deal with that, and I think that's what you need to deal with. Aslında geç neye geç kaldın? What are you late for? Neyi kaçırdın? What are you missing out on? I'm 37 and it's just starting. I just have a recent independent film. I just started making money at this age. Arkadaşım üniversite falan gidiyor. Ben hala üniversiteye most of my friends go to the university. I didn't start yet. I will enter the exam again. Maybe I'm feeling this way because the last 2 years were in the same order. You can always study, you can always go on. It's not late for anything. Çok teşekkür ederim. Soru? Buradan bir sorumuz var, şuradan bir sorumuz var. There is a question from there. Mikrofonu alabilir miyiz? Ha tabii. Memnun oldum. Merhaba, hoş Hi, geldiniz. welcome. Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu'nun bu seneki teması su krizi. This year's theme is the water crisis in this platform. I'm a director and I make movies about the ecological crisis. What do you think about the ecological problems? Yani Greenpeace'te bir reklam seslendirme yapmıştım. I had this voiceover with Greenpeace.
I try to sort my yani toplumca çok değişmemiz gerektiğini, yani waste as much as possible. I don't want to talk negative, but as a society we need to change. Çünkü aynı, yani ayırdığım şeylerin hepsini Because yine aynı I sort my waste and I think it goes to the same place at the end of the elimden day. geleni yapıyorum ben I'm doing şahsen. my best personally and I think this is very important. Ama toplumsal bilinç gerekiyor. There is need for collective consciousness. I don't know what to say, and I try to say this to everyone on a volunteer basis, but what I see is making me sad. You're a well-known person. Ödüllü bir oyuncusunuz. You are yani an ekranlarda actress ya da with an award. daha fazla bu konuyla ilgilendiğinizi gösteren. Maybe you can show you're interested in front of the cameras yani more. dizi dışında bir şey yapmıyorum. I don't do much outside the TV series. I just did this voiceover project with Greenpeace, and there is not an offer really about that. But when there is such an offer, I try to do it because I think the water crisis is very important. And I think this is one of the worst things that can happen to us. Bir felaket gibi bir şey. It's like a disaster. Elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz ama öyle we try to platformlara do, ihtiyacımız but var. we need platforms maybe to speak about Ve it. film çekmek belki And de. we maybe need to make films. Evet, Mehmet'in güzel bir filmi var. Ay, çok Mehmet merak has a ettim. great film. I'm very curious, Peki by the başka way. soru var mı? Arkadan ve bu taraftan var. Ha. Önce burayı alalım, sonra arkayı alalım. Evet. Buyurun. Merhabalar, Hi. ismim Hülya Eltem. My name is Hülya Eltem. I'm a cinephile. Zeynep Hocam bildiklerini öğretmeyi ve paylaşmayı çok sever. Likes to teach and share what she knows. We all know this, zaten and yaşıyoruz. we've been Siz de experiencing this yeteneğiniz ve for years. bildiklerinizi vaktiniz You olduğu have zaman talent and arkadan gelen knowledge. genç nesille When you have farklı the anlamda time, paylaşmayı ister misiniz? would you like to share Çok this güzel bir soru. with the younger generation? Ben bence This is a öğretemiyorum. great question. I believe I'm unable to O teach. kadar güzel bir soru ki. I mean, this is such a İnanın, great question. ve benim bence bu bir sıkıntı. Çok And I istiyorum. think this is a Bildiklerimi problem. birine I really aktarmayı çok want to istiyorum ama ben çok teach hızlı and düşünüyorum. Çok hızlı share, konuşuyorum. but I speak fast, Ben I think bir de fast, bence benim sıkıntım and Zeynep I Hocam. think my Yani problem sıkıntım, is bir öğrenciyi olduğu gibi kabul etmek. Ben kendi birikimimi üstüne dayatabilirim. I mean, I can Bunu böyle impose yapmalıyım. Bu çok yanlış. Şimdi kendimden emin olmadığım, what I know bir tek on a kendimin student, ne and I think this is yapabileceğini very biliyorum. wrong. I Ama only bu know what çocuğa I can bir do, but konservatörü hazırlamak, ya ben para asla alamam. I cannot Ama get benim money at hatamdan all. ötürü olan bir şey, But yani çok let's zor bir şey say I make a bozulur. O mistake yüzden hocalarım and çok kıymetli. İyi hoca It's çok very kıymetli. difficult to be a Ben teacher. ne That's kadar why yeterli good olup teachers çok are bilgi very birikimim var. valuable. I have a Ve little çok fazla şey knowledge yüklemek and isteyebilirim. I may Ama want to bu impose a lot of zararımı that on the sonra student, kendi but will it kendime work for affederim. that Çok güzel bir student? soru. And then Ben I bunu will çok kill istiyorum. myself for that. Ama bu I yeter, really bu bir want to do özellik. this, but I think this is a talent. This is a capability, and I don't have that. Arkadaşımda bu özelliği görüyorum. I see this Mesela in a lot teklifler of geliyor işte, diyorlar ki şunu yap, diyor ki yok. Yani benim actor böyle bir colleagues. şansım They yok. say I don't have Ama the chance to do that. kimi hoca da çok hani And herkes you hoca know, olamaz. not everyone can Herkes become a öğrenci teacher. olabilir. Not everyone can teach. Verme konusunda But çok when it Yani comes umarım to elimden geleni yapıyorum inspiring, bu you're anlamda. great. Çünkü Well, I hiçbir zaman hope so. I'm olumsuzluk doing my tutmam. best because Ama I hani never hold bir on to the oyunculuk, bir negative. şey öğretmek But kısmı, when it comes to oradaki şeyi teaching, çıkarmalıyız. acting, I Kişinin think we have sanki şeyini to çıkarmalıyız. Ben unveil the yapmamalıyım potential gibi geliyor. Ve o inside of sabrım that var mı person bilmiyorum. rather İşte than zaten çok imposing üzüldüm. ourselves. And I don't know if I can do it. I don't think I have that patience. I'm too fast. Peki şu arkada bir soru vardı. Buyurun. There is a question from the back. Mikrofon verelim arkadaşımıza. Kendinizi de tanıtır mısınız? Can you introduce yourself? Evet. Buyurun. Benim sinema arkadaşlarım da burada. I have friends here too. I'm very happy. Merhaba Merve Hanım. Hi Merve Hanım, welcome. Zeynep Güngör ben. My name is Zeynep Güngör. Öncelikle tebrik ederim. First of Yaptığınız all, her iş için çok congratulations ilham for veren everything bir that you do. kadınsınız. You're a very inspiring woman. Benim sorum size az Well, çok my zaten sizi question uzaktan bilmemle is, you know, I araştırmalarımızda know bildi ve about burada da you. az önce I söylediğiniz gibi researched sanki about tek you bir kulvarda and it's as if var olmayı seven you like to be in a biri single olduğunuzu lane. duyuyorum. That's what I Bir hear as yandan da well. ben kendim böyle And hayatta multidisipliner I bir think of myself in a şeyin içinde buluyorum. multidisciplinary Hani birçok şeyle aynı anda ilgilenmeyi daha çok area tercih in my ediyorum. life. I would like to be Belki de interested in bu several şekilde things reflekslerim at the gelişti. same time. Maybe this Bu is how my konuda mesela reflex ne developed over düşünüyorsunuz? time. Hani What do you think about herkes that? için komşunun bahçesi daha güzel gelir. Well, Yani sanki the grass tek is bir kulvarda greener olmak for hayatta everyone. çok You daha know, güzel it looks gözüküyor like bana. being in Belki de a öyle single olmalı diyorum. profession.
Ama sizin looks için bu great. Maybe that's how bakış it should be like. But what do you think about Gene that? bir sıkıntı. Zeynep, that's another problem. Olduk hocam. Yani like I'm talking about my problems here, but you know, alanda iyi olmak isterdim. I wish I could be good in a couple of different areas, but I cannot sonra really bunun üzerine do that. Düşündüm Zeynep'ciğim. And then I thought, hocam yani sanatla uğraşıyorum aslında diye düşünüp kendimi sakinleştirdim. Aslında trying to calm myself down, thinking I'm in art. Şimdiki kadar basit bir şey olduğundan hala emin değilim. I don't think it's yani oynamak, that simple. birini inşa etmek, bir karakteri inşa etmek bence çok zor bir şey. And I think that is a very tough job. Bence it's zor bir şey. difficult. Bu bir sancılı bir süreç yani. Şimdi it's basit a değil bence. O yüzden process. It's not hem simple. güzel That's şarkı why söyleyeyim, müzik yapayım, I hem onu want da to yapayım, sing onu da yapayım. nice songs. I want to act. I want to do this. I don't have the time for that because it's a huge difficulty to understand bir problem. a person. Ama and it's isterdim very ki birkaç daha difficult yeteneğim to, olsun. Yetişemedim, yapamadım yani. Act a person. I wish I had different talents, but it's not something that I can do. I think it's personal. Everybody has their own personality, you know. Like I cannot work on my own. I work with other people. It's about knowing yourself, knowing your limits. Yaşam sizin yaşamınız, And bir formülü this is your yok. life. There is Şey de no yapabilirsin, formula. tek şey de yapabilirsin. Onun hikayesi sana uygun olmayabilir. Onun ayakkabısı sana Everybody's story is olmayacak. unique. Yani Like farklı şeyler olabilir. we all have different shoe sizes. Everybody's story will be unique to them. Hazır mikrofon yanıma gelmişken hocam zaten elime almak istedim. Yiğit Çelebi, Yapım Lab'dan. Yiğit Çelebi from Yapım Lab. Ben de aynı zamanda oyuncuyum. I'm an actor at the same Merve Hanım'a time. soruyu soracaktım. I have a Vatanım Sensin question. büyük ihtimalle Vatanım kariyerinizde Sensin is bambaşka bir kapı probably açtı. İlk a sezon ben de project oradaydım. that opened doors for you in your Başhekim career. I Mustafa was there in the Sami'yle first season. Set I was ortamını the chief biliyorum. physician, Mustafa Sami, Taylan that biraderlerin character. nasıl çalıştığını biliyorum. I know Ben bir the oyuncu olarak o karaktere, Efsun karakterine nasıl environment there. çalıştığınızı çok How merak did you ediyorum. work for the Çünkü Efsun set character? ortamındaki want to Taylan know biraderlerin about nasıl that. bir doğal oyunculuk istediğini bildiğimden Because dolayı. I know O Taylan belki wants anlatması zor, natural öğretmek acting. zor. Ama kısacası o Can you audition için perhaps tek try to explain? öğrenebilirsem sevinirim. Tabii ya bir kısa bir sahne vardı. Audition'la There girdim. was this short scene. I entered with Audition an audition. meselesi hocam yani bence olabildiğince gerçek olmalı. Well, I Çünkü think the audition bazen should hayal be edilemiyor. as realistic Hayal as edilmesi possible için because, şey yapıyoruz ama you know, yani Taylan you cannot biraderler, always imagine. hocalarım o The kadar Taylan brothers, iyiydi ki gerçekten. my professors O were küçücük really audition'da great. gördüler ve ben 5 And bölüm diye girmiştim. Bir sezon boyunca kaldım I yani. entered dizide. only for 5 O yüzden, episodes, but then I stayed in the ama size söylediğim en series başa for the whole geldiğimizde season. Kertenkele'de oynadım. I acted the Bir lizard. sürü daha I küçük actually rollerin acted insanıyım ben. Onlarda very bile small aşırı ciddiyim. roles. Kertenkelede saçma sapan In the küçük bir rolüm lizard vardı. role, you know, I Liseli. had this Çok very ciddiyim small arkadaşlar. role. Günlerce I was çalıştım a high ama. schooler. I Yani o yüzden studied for doğru bir days. şey olduğu için demiyorum ama benim bence şeyim bu. This is my way. Vatanım Sensin de Vatanım öyle Sensin. bir Efsun karakteri önemli. I was Rus Savaşı gibi the anlatılan işte ayrıntısı kaçmaz It zaten. was about the Neyse war ki of işe yaradı independence. yaptığım And şey. Yani actually hep böyle it söylüyorum worked. hocam ama ayrıntı yani o The yüzden oyunculuk details, the bence. nuances are important. That's why söyleyebileceğiniz ya da acting belki is ağlamak, difficult. It's gözyaşı, not about kahkaha crying attırmak or bence değil saying mesele. words Mesele or çok making temelinde. people laugh. I Galiba think bir it's kelime var. more Göstermek about ve the hissettirmek foundations. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle parantez içleri. I think Evet, it's parantez making yani bir people şey feel something rather than see something. biliyorum That's fiziksel important. özellikleri nedeniyle. Ya ben oyuncu olamaz mıyım? Ya olamazsın yani olamayabilirsin. And you know, Kesin people olamayabilirsin. say, Yani "Can I yardım not edebilir become an miyim? actor, maybe?" And I tell Bir de them, hocam ben, "You could mesela or you couldn't. We güzel don't know mezunuyum, yet. güzel You need sanatlar to make mezunuyum. people feel it." Şimdi No, oyuncu olmak isteyen I am a graduate of the Conservatory, Fine Arts. Ben okulu And almadan now nasıl there oyuncu olacağımı are bilmiyorum. O yüzden de people who öğrencilere bunu want to söylüyorum. be Belki gene bir kurs, actors. gene bir And şey I ama really bence don't eğitim, know how to become an actor yani without okul, going to konservatuvar, school. kurs hiçbir şey You know, bilmiyorum ama bunun eğitim her şey için. Şimdi ben durup for dururken başka bir meslek everything, edinemeyeceğim you need için. to have Çünkü the oyunculuk kolay gibi training. You need to have algılanıyor. education. Herkes Because, oyuncu I mean, just the way I olabilirsin can't ama bunun eğitimini be alacaksın. Yani involved benim with tek another profession Evet, without the nerede o şey training. önemli. It's the same Eğitim thing zaten because hayat people boyu biten bir sometimes şey. think that bizim, acting is easy. mesleğimiz
aslında sanatla ilgilenen herkes for everyone who is involved in arts, just like medicine, you need to follow up with all the updates, all the new developments. Is ongoing, basically. The final question, the gentleman here and this person ismim right Mahmut there. Taş. Okay, hello, I'm Mahmut Taş. I am also a short film director. I'm here with my most recent film, Ben filmlerimde 2 tane kızım var. Biri 4 yaşında, biri 11 yaşında. Two daughters, one is 4, one is 11, and I worked with them in my last Ada two filmiyle de 4 films. yaşındaki kızım oynamıştı. Size sormak istedim aslında çocuk oyuncularla ilgili neler düşünüyorsunuz? Bir de onların gelecek planlamaları hakkında, oyunculuk kariyerleri hakkında neler söylemek istersiniz? Child actors and how would we plan their careers? Well, very good question. I think it's very hard. If I had a child, I think I would want my child to live their childhood for a while because it's quite a hard task to be an actor. But then there are amazing child actors. I really don't understand how they do it. I mean, just recently Close, for example. How do those children Ben bu konuda biraz şeyim yani. Kendi çocuklarım olduğu için çok daha rahatım aslında. I'm more comfortable because they're my ben own kendime gelemiyorum children. çünkü yani demek ki ben çok yani büyüdükçe daha Maybe fazla yapacağım. Too sensitive about it. Bilmiyorum. Yoksa siz başka... Tabii. And the final question. Evet, son sorumuz. Evet, ben de kendi çocuğumu hiç oynatmadım bu arada. I never had my children act either, by the way. Yes, it's quite challenging because, I mean, the conditions are hard. Ben de Serhat Kadir Demir, senaryo yazarlığı yapıyorum. I'm Serhat Kadir Demir, I'm a scriptwriter. Sorum şeyle alakalı olacak. Son filminiz Kurotlar Üstüne ile alakalı bir soru olacak. Aynı zamanda da edebiyat öğretmenliği okuyorum ben. Öğretmen olarak aslında bir öğretmen olarak çok soru soracağım biraz. And I'm also a teacher sevime karşı olan bir tavrı vardı ve bu tavır yüzünden hatta yargılanıyor böyle cevap vermek zorunda kalıyor. Mesela filmden sonra arkadaşlarımla çok konuştuk. Zaten Nuri Hoca da çok seviyor. Seyircilerin kendi içinde o ikilemde bırakılmayı aslında seyircinin karar vermesini daha doğru buluyor. Ben oradaki öğretmen olan tavrınızda değil de şu an burada Merve Hanım olarak direkt size sormak istiyorum. Sizce Samet Hoca'nın sevime karşı olan ilgisiyle alakalı Merve olarak not soruyorum. as your role, but as Merve, what do you think about the attitude of Samet? Belirtmek için direkt şu anki Merve Hanım'a sormayı daha mantıklı buluyorum. Because I mean, as your part, if you responded, you would have some sort of specific perspective. So I want to ask you as Merve. Bu hislerin olabileceğini düşünüyorum insanda. Çünkü şimdi söyleyeceğim şeyi dikkatli anlatmaya çalışacağım. Mesela benden biraz daha küçük ve bana hayran birinin sevgisi hoşuma gidebilir. For example, I could enjoy the admiration of someone who is younger than me ve benden bence biraz daha ilgisi de varsa bu gidebilir. Hiç daha şey olmuyor ama insani duygular olduğunu düşünüyorum bunların. Ve hepimizde olabileceğini düşünüyorum. Ama ben Merve olarak da mesafeli biriyim. But as Merve, I am quite a distant ben herkese çok tatlı görünüyorum ama hep duvarlarım var. O duvarları aşmak zaman alır. Merve olarak sorduğum için ben zaten o mesela aynayı vermemiştim. Ya da aynayı herkes için vermiştim. Perspective as Merve, I probably wouldn't have given that mirror not in the midst of everyone. Tamam. The comment is inaudible right now. Cevabımı vermek isterim de dışarıda. Yani şöyle düşünüyorum. Ben öğretmen-öğrenci ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Ama insan diyecek ki Samet zaten aşırı zaaflı bir insan. Zaaflarıyla dolu yani. O zaafına okeyim ben. Nasıl olur demiyorum. Dediğim gibi ben de yani hoşlanabilirim. Ama ben dikkat ederim. Weakness in a way, and everyone can have that, you know, a weak point. Sinemanın en güzel yanı da bu. Yes, this is the best part of talking about filmmaking, isn't it? So thank you so much for sparing time in your busy schedule, and you are here together with our first-time filmmakers and our guests, and hopefully we will be able to work one day. Yes, I love that. Çok teşekkür ederim. Thank you very, very much. Bugün için de bol şans diliyorum. Şahane geçsin. I wish you all good luck for today. Merve çok teşekkürler. Merve, thank you very much. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. And we would like to thank Gülbahar for everything as well. Now we are going to focus on a very important topic. Tabii ki su krizi
Now, the water crisis, I mean, 3 years ago we focused on the climate crisis, and now it's the water crisis. And of course, we all have awareness about this. Once I entered the filmmaking sector, I started noticing that there was so much waste created, and I focused on, recycling or recovery. And also during the pandemic, I focused on this issue a lot, and I sort of conducted some research. And life actually brings people together somehow, and we came together with this amazing project, and we wanted to be part of it as the production lab as well. So we are now talking about sustainability in film sets, green sets, and I would like to invite the speakers. First of all, from Ecofilm Sustainable Production Platform, Nurten Bayrak and Dr. Öztekici. Hoş geldiniz. Yes, welcome. Hoş geldiniz. Welcome. Bir iki dakika sizinle bir konuşalım. So let's talk to you for a little bit, and then I'll leave the floor to you entirely. Evet, yollarımız çok güzel. Sevgili Kiraz sayesinde kesişti. Our paths crossed thanks to dear Kiraz, and Kiraz will be on stage shortly. And I know that your contributions will be very valuable. Bence önemli de bir rehber olacak sonunda. And I think it will be an important guide for us. So I will leave the floor to you to do that. But before 21-21 ve Neandra filminin yapım sorumlularını davet ediyorum. I would like to invite the production specialist of Future 21 and Neandra. Evet, burada sahneyi şimdi aslında sahnede Ekin Hanım ve Nurten Hanım benim için yeni tanıştım ama have Ekin and Nurten on stage that I recently met, but Kiraz I've known for a long time. Sevgili Korhan da and dear Korhan güzel projelerde beraber çalıştık, öğrendik. Also part of very great projects we work together on. So I wish you all the best. Merhabalar herkese. Thank you. Hello everyone. Aslında burada olmamız çok anlamlı. It's actually very meaningful to be here for us. I think we're at the right place right now. Sürdürülebilirlik kavramına önem veren bir platformun içindeyiz biz We are part of a platform that really emphasizes the concept of sustainability, and nasıl önem verdiğini gösteren yazılarla karşılaşıyoruz. Tema zaten başlı başına öyle. O yüzden çok doğru bir yerdeyiz. Ama bize bu alanı açtığı için hem Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu hem de sevgili Zeynep Atakan'a çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda for creating the space for us. Ecofilm Sürdürülebilir Yapım Platformu birazdan bahsedeceğiz. We will be talking about the Ecofilm Sustainable Production Platform destekçilerimiz arasında bizim için oldukça değerli. Yapım Lab, the Production Lab, and Zeynep birazcık şey yapacağız aslında bu belki şu an tabii su krizi olduğu için tema birçoğumuz belki de bu konuyla ilgili fikirlere sahipsiniz. Belki kendi çektiğiniz filmlerde uyguluyorsunuz bazı yöntemleri. O yüzden çevre dostu sürdürülebilir film yapımı kavramına aşina olan bir toplulukta olabilir burada ama biz birazcık bu kavramı anlatmak istiyoruz. Ondan sonrasında da işte bu Ecofilm Sürdürülebilir Yapım Platformu ne? Nasıl oluştu, neler yapacağız? Biraz bundan bahsetmek istiyoruz. Daha sonra da Neandra filmi ve bir zamanlar gelecek 21-21 filmleri aslında Türkiye'de sürdürülebilir yapım konusunda ilk girişimler. Onlarla bu deneyimlerini konuşmak istiyoruz. Production in Turkey. So we will be talking about that, and we hope it will be inspiring for you as well. Çevre dostu sürdürülebilir yapım dediğimizde öncelikle biz neden böyle bir kavram konuşmak zorundayız? Biraz ona bakmak gerekiyor. Bunun küresel bir boyutu var, yerel bir boyutu var ve tabii ki film sektörü bağlamında baktığımızda da sektörde yaşanan küresel değişimler var. Sektörün gittiği bir gelecek var, bir yön var. Bu anlamda önemli. Küresel sorumluluk dediğimizde
future. And when we talk about global responsibility, aşina olduğunuzu zannediyorum yine ama I believe many of you are familiar with this, but since the end of the 90s there have been climate summits and countries, states come together to discuss these issues, and there is a threshold, the 1.5 degrees. Global warming should not be more than 1.5 degrees, and that's what all the activities are around. And of course the most popular development was the Paris Agreement signed in 2015, which Turkey is also a party to. So, in terms of this global responsibility, all sectors need to take firm steps. And what does it look like for us at the local level? Now, in 2015, Turkey has signed the agreement, but until 2020, it wasn't ratified at the Grand National Assembly. So finally, it was ratified, and this means that there are various targets, goals in place, and we have a net zero target. Yani hem bu konuda uzmanların, bilim insanlarının, sivil toplum örgütlerinin dile getirdiği şey 2030'a kadar en az %35 azaltımı gerçekleştirebilirsek biz 2053'te net sıfır hedefine ulaşmamız mümkün. İşte burada da ulusal düzeyde kurumlarda vesaire alınacak önlemler önemli ve her sektör taşın altına elini sokması gerekiyor. Ve bu artık hani şöyle bir şey de var. Uluslararası anlamda da yani iklim krizine katkısı en fazla olan gelişmiş sanayi toplumlarında zaten her sektörde belli sürdürülebilirlik kriterleri ön plana çıkıyor. Türkiye'de uluslararası anlamda etkin bir aktör olarak yer almak istiyorsa hem film üretimi anlamında söylüyorum film endüstrisinde hem de diğer tüm sektörlerde küresel uluslararası ilişkileri yoğun olduğu için gelişmiş sanayi toplumuna gidilen bu değişimin bir parçası olmak zorunda. O ilişkiyi yani ticaret ilişkisini de işte işbirliklerini de sürdürebilmek için o kriterleri yakalamak zorunda. Ki birazdan bahsedeceğiz zaten uluslararası yani film dünyasına yön veren film endüstrilerinde yapılan birçok girişim var. Yani sektörde filmmaking sector, and that is why we call this a global transition in the filmmaking sector. So we need to make sure we are pursuing this as well. And what do we do to reach that? That's what we'll be talking about. Now, when we talk about the environmental impact of film production, I won't go into details. You can see it on the screen. There are a lot of studies around this. En fazla olan yani iklim krizini en fazla tetikleyenler gelişmiş sanayi toplumları. Aslında ve bu bağlamda düşündüğümüzde film dünyasını da yönlendiren en büyük endüstriler zaten bu toplumlardan ortaya çıkıyor. Onların yaptığı çalışmalar var, araştırmalar var. Orada karşımıza çıkan bir takım veriler var. Tabii çevre etkisi karbon salımı olarak karbon ayak izi kavramını biliyoruz. Karbon cinsinden hesaplanıyor ama bu sadece karbondioksit salımını içermiyor. Birçok totalde sera gazı salımlarının hepsi karbon cinsinden hesaplandığı için burada karbon salımı diyoruz. Tonlarla böyle kaç ton ne kadar film yapımının karbon ayak izi bunları açıklayan burada rakamlar var. Yani şöyle söyleyelim bu işte özellikle Hollywood ve Birleşik Krallık film endüstrisinin verilerine dayanarak çıkardığımız şeyler bunlar. This data was revealed when we talk about a box office or a blockbuster film, $7 million and above, you have around 2,500 to 3,500 tons of footprint created. So this doesn't maybe mean much when we hear it in tons. Aslında böyle bizim daha anlayabileceğimiz, daha gündelik yaşamdan örneklerle tanımlanıyor. Film yapımının çevre etkisi, karbon ayak izine kadar. Buradaki verilere baktığımızda yani yüksek bütçeli bir yapım için işte bir günlük çekimin Avrupa'da yaşayan bir kişinin ortalama yıllık karbon ayak izine denk geldiği görülüyor ki bu bayağı bir yüksek bir rakam ve sadece bir saatlik çekim içinde
Londra, New York arasındaki gidiş geliş bir uçuşa eşdeğer olduğu gibi veriler var karşımızda. Burada da çok yine yüksek bütçeli bir yapım için düşünürsek çarpıcı veriler var. Birkaç tanesini dile getirebiliriz. Mesela bullet points here as well. For example, one high budget production. Harcanan enerji tüketimi. I mean, when you look at the energy consumption all throughout the set, basically the amount of energy that is used is enough to light up the New York Times Square for 5 days. Yapılan uçak seyahatlerinin toplamı dünyadan aya 11 tek yönlü seyahate eşdeğer olduğu veya işte plastik şişe kullanımı böyle bir sette 168 kişinin yıllık ortalama plastik kullanımına eşdeğer olduğu gibi çarpıcı veriler var. Bunlar bize aslında etkiyi biraz daha plastic that is created, again you can see the figures here, so it shows us the environmental impact created. And then they have a breakdown of this. Baktığımız zaman when you look at the environmental impact created during a film production, fazla nelerden kaynaklanıyor? They looked at where the carbon emission comes from the most. Now this is for a blockbuster film, but it's almost valid for all films. Now, as you can see, fuel and energy use are the greatest components here, and about 50% comes from fuel, and energy use all throughout the production is equal to 30% of all the CO2 emissions. And for fuels, it is mostly about vehicle use, individual cars, you know, for actors, and also the caravans that are used, and also the diesel generators used for outdoor shots are creating 30% of the emissions in this area. Then there's accommodation and air travel, but basically fuel and energy are the greatest components here. So to reduce the impact in all of these, we started to hear the eco-friendly production, film production concept since the beginning of the 2000s. And there are various initiatives and measures that are in place. But there's another thing that we should mention. When we talk about eco-friendly filmmaking, we're not just talking about the production phase. It was voiced in the dialogue earlier as well. The stories are also important. The storyline is important, because through this we can refer to the need for responsibility around this, Dolayısıyla içerik üretimi de bir parçası. The dilemma that the humankind is facing. So when we talk about eco-friendly filmmaking, yes, we're talking about the production itself, but we're also talking about the content, the plot, the storyline of birkaç kalemde burada anlatabiliriz. Yani hangi alanlarda karbon ayak izini azaltmak için bir şeyler yapmalıyız veya yapılıyor diye düşündüğümüzde enerji, ulaşım, demin söylediğim gibi en fazla etkinin olduğu alanlar zaten. Atık yönetimi, yani bütün setlerinde çekim, bu arada senaryodan başlayarak bunları ele almak gerekiyor. Senaryodan çekim sonrası sürece kadar birçok aşamada çevre dostu yöntemlerin izlenmesi için planlamalar yapmak gerekiyor. Atığı mümkün olduğunca azaltmak, işte set malzemeleri, waste management, waste reduction are important. Also the use of material and the sets, and also the makeup and costumes are all part of these materials that we mentioned here. Then food and the way food is presented are important. You know, seeing if there is extra waste created here, or how surplus food is being used. And this reverse pyramid you see on the side explains it very well. This is the waste hierarchy as we refer to it. And from top to bottom, we are seeing the methods that should be preferred the most, all the way down to the method that should be preferred the least. Now, we focused on 5 main topics here, and in all of these topics, we need to focus on this waste hierarchy. Now,
ilgili geri dönüşümün bir çözüm olarak ortaya konması gibi bir yanlış kanı aslında. Evet, geri dönüşüm atığı önleyemiyorsak çok daha sonra tercih etmemiz gereken bir yöntem ama aslında yani biz hala oradayız ama bizim önlemeyi konuşmamız gerekiyor. Azaltımı konuşmamız gerekiyor. Hem enerjide, işte ulaşım araçlarının kullanımında, atık yönetiminde hepsinde öncelikle atığı hiç atık üretmemek. Enerjiyi mümkün oldukça işte yenilenebilir olmayan kaynaklardan sağlanan enerjiyi mümkün olduğunca az kullanmak gibi tüketimi önlemek. Yani temelde önlemeye odaklanmamız gereken ve daha sonra azaltım, belki malzemelerin yeniden tekrar kullanımına olanak sağlayan koşulların geliştirilmesi, çok daha sonra geri dönüşüm. Yani en az tercih edilen edilmesi gereken yöntemler arasında aslında. İçeriye baktığımızda da çevre dostu içerik dediğimizde tabii bunları biz çok daha detaylı bir şekilde şimdi Now, of course, we will go into the details of this. Nurten will go into the details of this, and as part of this project, we are going to have guidelines that will be available to all of you, and you will find more detail there. But when we talk about eco-friendly content, we are focusing on the mainstreaming of this topic. Now, in independent productions, we are going to be talking about Meandria and Once Upon a Time, the Future 2121. So there are some very good examples that really convey this sensitivity, this eco-sensitivity to the audience. But in mainstream productions, we should be able to capture the audience's attention in this area as well. And there is a lot of things that can be done in all genres. And yaşam pratiklerini karakterlere entegre etmek mümkün. It is you can integrate some practices into the characters. And also product placements can focus on eco-friendly products, for example, and we could focus on some eco-friendly messages that are integrated into the movie. So basically, it is about making this issue part of life. And that is what we mean by eco-friendly content. So I'll leave the floor to Nurten now. Now, when we talk about what sustainable films are, Ekin already talked about this. Now I'll be talking about what has already been done in Turkey and the things that can be done. Now, these international initiatives are probably familiar names to all of you because these are really leading in the sector. One is PGA, of course, and especially in places like Hollywood, they create a lot of pressure to help them mitigate the carbon emission. And of course, they have a great impact area and they focus on awareness raising a lot. And another very important institution is BAFTA. And of course, the Bugün BAFTA'nın Albert Konsorsiyum adı altında sürdürülebilirlik çalışmalarını gerçekten oldukça organize bir şekilde yaptığını görüyoruz. Aslında yaptıkları şey şu, bir rehberler hazırlanıyor ve bu rehberlerde neyin nasıl yapılması gerektiğini anlatıyorlar. Bir diğer katkıları da karbon ölçümü. Bu büyük kuruluşların bu konuya el atmasının aslında en büyük katkısı karbon ölçümün, yani sinema sektörünün çevreye etkisini bilimsel araçlarla ölçebilmeleri. Dolayısıyla bilim ile sektörün de bir arada çalışabilmesi için bu yapılara ihtiyaç var. Ki bugün BFI'ın, Britanya Film Enstitüsü'nün son başvurularında BAFTA Albert'in karbon ölçümünü kullanma zorunluluğu getirildi. Benzer şekilde Fransa'nın
Britain producers are now obliged to use the BAFTA measurements, and also for national fund applications, some films are asked to provide some evidence that they are focusing on sustainability. And in the USA, all studios are using the carbon measurement tools of PGA. So it looks like there are no sanctions implemented across the world, but the sector has already evolved into this. There are a lot of incentives, and basically production companies can get certificates, and they can develop strategies to mitigate their carbon emissions all the way from the script phase to the movie theater, basically. And in this way, their work is recognized. And of course, karbon ayak izinin en yüksek olduğu sektörlere odaklanıyor olmasının bir diğer faydası da bir de işin televizyon boyutu var, dijital platformlar boyutu var ki çoğu zaman aslında daha da fazla zarara yol açtıklarını da görüyoruz. Bugün mesela BAFTA, Avrupa aracılığıyla BBC gibi, Sky gibi, Netflix gibi büyük yapım firmalarına da ve televizyon kanallarına da rehberlik sağlıyor. Benzer yapıda çalışan önemli bir Netflix and others, and then Green Film is also very important. It was established through the support of the Tarantino Film Foundation, and they have a carbon measurement. They call it green scoring, and they also çeşitli yapım firmaları ile çalışıyorlar. Work with various festivals and production Festivaller de aslında bu inisiyatiflerle işbirliği içerisinde çalışmaya çoktan başladı. Already working with these initiatives in collaboration. For example, EcoProd is a France-based initiative, and they gave 11 awards to green films. So they are becoming part of the acclaimed organizations. I mean, they're not part of like these little awards here and there. They are part of the big organizations, and I believe the fact that the Sabancı short film platform focusing on this is also very important. Then there's EMA, and they focus more on the big productions like Hollywood productions, and they grant awards, and they focus on the production. They don't focus on the content and what messages conveyed, but they focus on sustainability productions. For example, in 2023, Netflix productions got a lot of awards. Then Green Film Network, they are in a category where they award documentaries that have an environmental focus, and the Torino Green Film Lab is very important because they have two different awards. One is the Screenplay Development Award. They provide to films that focus on this area, and they also have some financial support that they use. So keep Torino Green Lab in your mind for your future projects. It could be a great guidance for you, and it would be very nice to see that your films are getting funding from these areas. And what we see now is Emma gives awards to big productions, I said, but whatever those films did, I mean, we're going to be talking about it. Neandria and Once Upon a Time in the Future 2121 did the same thing. So we are talking about very simple practices when we're talking about sustainable filmmaking. The criteria is always the same. All the efforts about mitigation of the carbon emission is part of making green films. So what's being done in Turkey right now? As you know, there is not a green fund or green sustainability award or anything like that in Turkey, but it's obvious that it will be there.
çalışmalar başladı. Şöyle ki 2021 yılında İstanbul Planlama Ajansı bir iklim çalıştayı yaptı. Yalnızca sinema değil, eğlence sektörünün bütününe bakarak aslında Türkiye'nin iklime uyum ve azaltım kapsamındaki çalışmalarında eğlence sektörü, yaratıcı sektörler nerede duruyor? Buna dair bir yuvarlak masa tartışması ortamı sağladılar. Bu tür dayanışmalar da çok önemli. Çünkü şöyle bir şey var. Yalnızca film üretmek değil, filmin dağıtımı, gösterimi, festivaller, yarışmalar, bunların organizasyonunun da inanılmaz çevre etkisi var. Kaldı ki bugün işte Cannes Film Festivali aslında hiç yeşil olmayan o kırmızı halı törenini yeşillendirmeye çalışıyor. Aynısını Berlin Film Festivali de yapıyor. Girişte tanıtımlarda gördük, burada da benzer uygulamalar yapılıyor bugün bu yarışmada. Sizin yaka kartlarınız mesela kumaştan yapılmış galiba. Etrafta hiç plastik yok. Cards are made of fabric, not plastic. There's no plastic around. These are very important steps because, you know, we talk about Cannes and Berlin and all these film festivals. I mean, think about it. There is this great energy consumption. There is this immense amount of waste. So it's very important for festivals to adopt this kind of work. And in Turkey, İKSV has pioneered a report. It's prepared by Hande Paker. It's one of the first sources, so it's very valuable. Ancak sadece İngiltere ve Hollanda'ya odaklanmış bir çalışma. And it's focused bunların haricinde Sinema TV Sendikası'nın bir teşvik çabası var. Biz de onlarla zaten birlikte çalışıyoruz. Yakın zamanda bu konuda paylaşımları da olacaktır. Tabii ki ayrı bir güzel haber de bu yıl bu yarışma dahilinde Sabancı Vakfı'nın aldığı sürdürülebilirlik ödülü. Aslında şu anda sizin filmlerinizin dahil olduğu bu yapı içerikte çevre duyarlılığının bir kriter olarak benimsenmesi ve örnek. Bu tür fon, yarışma vesaire başvuruları da zaten var. Ama sizler zaten bu konuya başlamış insanlarsınız. Bundan sonra bir de sürdürülebilir yapım çalışmalarınızın çoğalması sizlerin tabii ki hem sanatsal yönden hem de meslek pratikleri açısından yeni bambaşka bir yola girmenizi sağlayacaktır. Şimdi biz bu projede bir platform kurduk. Ekofilm Sürdürülebilir Yapım Platformu. Onu tanıtan kısa bir videomuz var. Onu izleyelim dilerseniz. Daha sonra artık filmlerle ilgili konuşmaya başlayacağız. We will start talking about films. Değişiyor, dünya değişiyor. Küresel ısınmanın yıkıcı sonuçlara yol açmaması için karbon salımı ve çevre etkisini azaltmanın öncelikli gündemimiz olması gerekiyor. Her alanda bu iklim acil durumuna uygun çalışmalar yapılıyor. 2030 yılına kadar ulaşılması hedeflenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel eylemlerde toplumlar ve gezegenin refahını gözeten değişimler için bir yol haritası sunuyor. Film dünyası bu değişime ne kadar hazırlıklı? Film eğitimi gençlere bu yönde beceriler kazandırıyor mu? Film yapımı ve eğitimi bu sorulardan yola çıkarak çevresel sürdürülebilirlik için yön değiştiriyor. Deneyimler gösteriyor ki sürdürülebilir film yapımı çevresel, ekonomik ve sosyal birçok avantajı beraberinde getiriyor. Film dünyası sadece kamera arkasında değil, hikayeler aracılığıyla da sürdürülebilir dönüşüme katkı sağlama gücüne sahip. Ekofilm, Sürdürülebilir Yapım Platformu projesiyle Türkiye'nin film dünyasının küresel dönüşümünde etkin bir rol oynaması için yola çıkıyoruz. Türkiye, iklim kriziyle mücadelede ülkelerin ortak hareket etmelerini hedefleyen Paris Anlaşması'nı onayladı. Tüm sektörlerde sera gaz emisyonlarının azaltımı için yeni eylem planları hazırlanıyor.
Bu proje kapsamında tasarlanan eğitimlerle film sektörünü ve geleceğin profesyonelleri olacak öğrencileri bu yeni sürece hazırlamayı hedefliyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek çevreci beşeri bilimler merkezi olmanın sağladığı ayrıcalık ile hazırladığımız bu proje kapsamında sürdürülebilir yapım rehberleri geliştirilecek, hem çevre dostu film yapım uygulamalarının hem de farkındalık yaratacak içerik üretimlerinin yaygınlaşması sağlanacak. Bu proje ile film sektöründe ve eğitiminde gelişen küresel sürdürülebilirlik çabalarına katkı sağlamak, mevcut ve gelecekteki sektör çalışanlarına çevre sorumluluğuna sahip kariyer imkanları açmak istiyoruz. The collaboration between higher education and industry is vital. It empowers all filmmakers to make critically informed decisions and to take control of the environmental impact of their practice, regardless of what career stage they are at. Sustainable film practices are embedded in all the film and television programmes at Brunel University London. This allows our students to be mindful of our environment and adopt good practice from the moment they arrive, and they carry this practice into industry when they graduate. Uzun yıllardır sektörde üretim yapan bir film yapımcısı olarak sektörün sürdürülebilirlik konusunda bilinçlenmesi ve sağlıklı bilgilere ulaşması çok değerli bir konu. Yeni kuşak sinemacılar ve daha deneyimli kuşak sinemacılar artık önceliğine sürdürülebilirlik kavramını almak zorundalar. Bunu pek çok nedenle açıklayabiliriz. Ama elimizde sağlıklı verilerle, bu bilinçlenmeyle, bu farkındalıkla ilerletebileceğimiz bir yapının olması ve bunun öncelik kazanması bizim için çok çok değerli. O yüzden artık sürdürülebilirlik kavramı senaryo aşamasından filmin tamamlanıp seyirciyle buluşacağı aşamaya kadar nasıl ilerleyeceği konusunda ve her konuda film üretiminin içine nasıl gireceği konusunda bilinçlenmek çok anlamlı ve değerli. Bu proje sayesinde bilinçlenecek öğrenci ve profesyoneller sektörde oluşacak olan büyük değişimin öncüleri olacaklar. Sürdürülebilir yapım girişimleri ve farkındalık yaratan içerik üretimlerinin artması bu yapım sürecini kolaylaştıracak imkanların gelişmesini de sağlayacaktır. Böylece sürdürülebilir yapım yaygınlaşacak ve yeni normalimiz olma yolunda evrilecektir. 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi için belirlenmiş ilk basamak 2030'a kadar en az %35 azaltım. Film sektörü sorumluluk alarak bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynayabilir. Farklı sektörlerin birlikte çalışmasını gerektiren film yapımındaki dönüşüm birçok sektörde değişimi teşvik edebilir. Türkiye'de film yapımında çevre dostu uygulamaları yaygınlaştırmak ve iklim krizi farkındalığını geliştirmek istiyoruz. Bu platformla sürdürülebilir gelecek hedefini eğitime, setlere ve senaryolara taşıyoruz. Projeyi videoda aslında yeterince tanıttığımız için bir daha aynı şeylere değinmeyeceğim. Yalnızca şunu vurgulamak istiyoruz ki, önümüzdeki yıl Türkiye'nin ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanmış rehberler yayınlayacağız. Size daha önce uluslararası girişimlerden bahsettim. Evet, bunlar çok önemli kaynaklar ama tabii ki kendi ülkelerin üretimlerini referans alarak önerilerde bulunuyorlar. Türkiye'de farklı dinamiklerin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle meslek örgütleriyle, It's very important to work with the professional organizations, the departments of radio and television in the university, and with the sectoral representatives. Doğrudan pratiğine yönelik, herkese açık this will be open to everyone. It will be applicable. We will be sharing these guides with you. And we also have trainings. O yüzden bizim platformu ve yapım lab'i takip etmenizi, bu eğitimlere başvurmanızı isteriz. Pilot eğitimleri yapım lab'le yapacağız ve aslında bu konuyla ilgili Türkiye'de eğitim almış insanlar da bu dahilinde yetişecek.
the first people to take any training in the field will be in this group. Bunu vurgulamam lazım. Well, one thing that I need to Biz Türkiye'nin ihtiyaçlarını anlamak için çok çaba harcıyoruz. O nedenle de bir anket çalışmamız var. 4 yıl ve üzeri tecrübesi olan herkesin katılımını istiyoruz. Ve şu anda sektör çalışanlarının bu konuya dair bilgisini, farkındalığını ve beklentilerini ölçmeye çalışıyoruz. Yani bizim şu andaki çalışma metodolojimiz araştırma ve Türkiye'de olan biteni anlama amacıyla anket uygulama ve örnek inceleme üzerinden. Zaten bugün burada da iki örnek filmimizi birlikte inceliyor olacağız. Şimdi filmlere gelelim. Today, so let's continue with the films. Well, until now we talked about the benefits, and now let's talk about what happens in actuality. Well, we have two example films. There are pioneers in Turkey when it comes to environmental sustainability practices. Yapan iki film örneği, iki farklı türde film. So there are two different kinds of movies. Reha Erdem's last film is not displayed yet. Neandria and Serpil Altın and Korhan Uğur's film is the other one. It's a science fiction movie. Once Upon a Time in the Future 2121. Size söz verelim öncelikle nasıl böyle bir şeye karar verildi. Biraz da böyle filmin içeriğinden de bahsederek film konusundan böyle bir şey nasıl başladı çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları, kararı nasıl alındı? Environmental Sustainability Initiative decision. How was it taken? Hi. Filmlerinde zaten insan ve doğa ilişkisi çok işlenen temalardan bir tanesi. We see the relationship between people and nature a lot. The same is true for Neandria. We see this theme very heavily. But the script of Neandria was written right before the pandemic, and that was 2 years before our filming. With the pandemic, we had to put it aside, so there was a stagnation period altogether. And during that time, there was not an idea about a sustainable production yet. So the pandemic actually Pandemiden önce aslında hep before the pandemic, olan dünyada ne olup bittiğiyle ilgili fikirler, we had ideas about what's going on in the world. We heard about these calamities, climate change, ama bunlar hiçbir zaman bize gerçekten dokunmadığı için the breaking or the melting of icicles, but it didn't really touch us, so there was no action taken really. But with the pandemic, for the first time, there was an incredible change in our lives. Aslında insan hayatının ne kadar kırılgan olduğunu burada fark etmiş olduk. Scheme changed and we realized how fragile human life is. So we said we're in art, we're trying to do something good, we're in film art. So if there is such a problem in the world, why not use this method? Why not come up with such a production? So we did some research about that. There are several criteria abroad, as you mentioned. There are some clear-cut factors. It's not the case in Turkey. So in the beginning we were intimidated. We thought about if we could really do it, and we actually filmed in a village in Çanakkale. So it took 40 minutes to go to downtown. It was on top of a mountain, and we filmed it on top of the mountains. So we were afraid about how we could actually do it, and we decided that we'll do our best. That's what really matters. So what kind of a change we can create, we can observe that even if it's a small thing, perhaps it will inspire someone, you know, the new beginners. So that's how it all started. Korhan Bey, sizde bambaşka bir bilim kurgu türünde. Yours is in science fiction genre. Yes, it's very different. Green film and sustainable life. This is a theme that we have been examining for years together with Serpil. We're actually sensitive about the subject. In 2019, we went to EFM. We also import films as a company. Pibabakka film, we had actually bought that when we went there. And just like the airport, they collected our plastic bottles when we went through the door. And that's when we faced making a green film.
film. They didn't allow us in because we had the plastic bottles. Bir şey bu ya. O an bir şaşırıyorsun ama sonra bununla ilgili araştırmalar yaptık. İşte bahsettiğimiz o green filmle direkt irtibata geçtik. Zoom toplantısı yaptık yani bunu nasıl yaparız falan diye. Sonra gördük ki bu ülkede bunu yapmak çok zor. Yani bir kere onu söyleyeyim yani kriterlerin %40'ına uyamayız. Yani çünkü bütün araçların elektrikli olmasını istiyoruz. Tesla bu ülkeye geleli 2 sene olmuş yani anlatabiliyor muyum? Yani hiçbir şekilde bize çok uzak kriterleri var. Et yememeniz lazım. Ekibe gelin söyleyeyim bunu sıkıysa. Yani et yok size derseniz ekip bizi döver. Yani bu kriterlerin çoğuna uyamadığımızı fark edip o sertifikayı bahsettiğimiz Green Film sertifikasını alamayacağımızı anladık. İnşallah da ileride başka filmler yani Türkiye'den bu sertifikayı alır diye ümitliyiz. Get this in the future from Turkey. We hope our country will reach böylece dedik ki en azından bu kriterlerden hangisini yapabiliyoruz? İşte atıyorum 20 tane kriter varsa biz bunların 14'ün 15'ine uyabiliyoruz. Bunları yapabiliriz. Yani bunu en azından buna inandık. Daha çekim aşamasında ve bununla ilgili belgesel de yapalım dedik. Madem böyle bir çılgınlık yapıyoruz ve bu belgeseli de yaptık ve ilk 4-5 günde büyük savaşlar verdik ve bunu beceremediğimizi, ekibin alışkanlıklarından dolayı bunu yapamadığımızı fark ettik. Bu sefer de ceza sistemi devreye girdi. Nasıl bizi kapıda FM'de Berlin'de elimizden böyle aldılarsa biz de bu uygulamayı bu ülkede ve bu bizim ekipte yapabilir miyiz diye ceza verdik yani ekibe. Gerçekten plastik şişe görürsek işte bütün ekibe baklava ısmarlayacaksınız gibi. Herkeste bir korku başladı ve bir anda o plastik şişeler kayboldu ortadan. Yani gerçekten çok ilginç. Adamlar plastik bardakları falan sete sokmuyoruz ama yerden alıp sete gizli gizli böyle uyuşturucu kaçakçısı gibi bir kenarda böyle içiyorlar falan. Bunlara ceza yöntemiyle engel olduk ve yani kendi ülkemiz açısından %70-80 başardık diye düşünüyorum. It's very difficult to break the habits, I guess, but as the awareness increases, it may become easier. Biz biraz bahsettik böyle 5 başlık altında çevre dostu prodüksiyon uygulamaları. Siz hangilerini gerçekleştirdiniz, neleri hayata geçirebildiniz? Ne gibi uygulamalar yaptınız? What kind of practices did you have? Can you please summarize that? Yeah, let me briefly talk about it. Bahsettiğim gibi biz biraz zor koşullarda ulaşım sağladığımız bir mekanda çekim yapıyorduk. Dağdaki köy ve dağ. O yüzden aslında bizi en zorlayan konulardan bir tanesi bu önlemlerden hiç jeneratör kullanmamak oldu. Jeneratör yerine şarj edilebilir LED ışıklar kullandık. Geceleri drone ışıklar kullandık. Ve köy içi çekimler yaptığımızda da köye özel bir elektrik saati takmıştık. Oradan elektriği kullanıyorduk. Bunun dışında pet şişe konusu, bu setlerde özellikle sizin de az önce bahsettiğiniz gibi en çok atık üretimine sebep olan şey pet şişeler oluyor. Çünkü o set koşuşturmacısının içinde birisi işte sudan 2 yudum alıyor, köşeye koyuyor, daha sonra kendi işine devam ediyor. O su şişesi 2 yudum içilmiş bir şekilde orada kalıyor ve daha sonra kimin olduğu bilinemediği için direkt atılıyor. Dolayısıyla sadece pet şişeden su içen bir insanın günde tükettiği pet şişeden sette çalışan bir insan daha fazla pet şişe tüketiyor. Biz hiç pet şişe kullanmadık. Bunun yerine materyalar kullandık, kolay taşınabilir. Bu materyaları da ya doğal kaynaklardan işte köylerde çeşmeler var veya akarsular var, oralardan doldurduk veya cam damacanalarımız vardı her yere taşıdığımız, onlardan dolduruyoruz. Bu sayede 7200 pet şişe yaklaşık kullanmamış olduk hesaplarımıza göre. Evet, it's a team of 40 people, yes. Bayağı büyük bir so it's a huge statement at the end. Evet. And it took like 6 jeneratör için söylemeyi unuttum. Az önce jeneratör kullanmayarak yaklaşık 3600 litre mazot tasarruf ettik. Bu da yaklaşık 9,5 ton karbon dioxide emissions that is prevented. This is very exciting for us.
Daha sonra hiç basılı kağıt kullanmadık. Ekibin en çok zorlandığı şey de this was the biggest difficulty for the team. Bütün call sheet ve senaryoları dijital ortamda paylaştık. Hani başlarda şey gibiydi. Herkes alıştığı için tabii elinde senaryolarla gezmeye, orada anlık bir problem çıktığında hemen dokunup o sayfayı açıp bulmaya falan inanılmaz zorlandı. Herkes bir direndi ama kısa sürede hemen 1,5 hafta içinde bir artık herkes birbirini uyarıyor. Onu o kağıda basmayacaksın falan diye. Warning each other. You won't print that. So there was this great cooperation there. Konaklama konusunda biz Kayacık köyünde çekim yapıyorduk. Bu köye biraz uzaklıkta Kozlu köyünde Kozluhan isimli bir otelde kaldık. Kozluhan bizim sürdürülebilir çalışmalar yaptığımızı duyunca bize kapılarını açtı. Bu otelin özelliği de Kozlu köyüne köyün dokusuna aşırı uyum sağlayan bir mimariye sahip ve köyün içine yayılmış küçük yapı birimleri var otelde. Kocaman tek bir bina değil. Aynı zamanda otel çalışanları tamamen köy halkından oluşuyor. Are the villagers, so they actually provide employment for this village. Kahvaltı ve akşam yemeklerimizi yedik. Yemek malzemeleri de hep Kozlu köyü ve çevre köylerden, yerel üreticilerden temin ediliyor. Öğlen yemeklerimizi de biz çekim yaptığımız Kayacık köyünün halkıyla çalıştık, orada yiyorduk. O da aynı şekilde yine Kayacık köyü ve çevre köylerden temin ediliyordu yemek malzemeleri. Bu yemek konusu bizim en gerildiğimiz konuydu aslında. Yemek çok önemli, sizin az önce bahsettiğiniz gibi. Yemeği beğenirler mi, beğenmezler mi? Köyde bilmediğimiz insanlar yapacak vesaire, çok çeşit olmayacak. Yani bunun beklentisi know, there won't be much variety and stuff like that, so we were a bit worried about what would happen. On the contrary, they got used to it from day one, and there was a great communication with the people of the village who made this, who cooked the food for us, and this was a huge source of motivation. It was a moment that brought all of us together. Ulaşım konusu bunun dışında, ulaşımda biz çok sıkıntı çektik. We had a lot of trouble Çanakkale'de çekim yapıyorduk ve hem ekibimizin transportation. We were in Çanakkale and our team came from Istanbul for the most part, and we tried to use mass transportation as much as possible. Çekim programını ulaşım programına göre yapmaya çalışmak oldu. Oradaki matematik biraz difficult. The math there was difficult because we were trying to avoid using vehicles. Unfortunately, we didn't have electrical vehicles. That's why we used a minimum number of vehicles, trying to go a minimum number of kilometers. We didn't use any caravans or anything like that, and not every team had their own vehicle. Aslında benzer uygulamalar. In fact, we had similar practices. Yes, I won't talk about this. Çektiğimiz için sadece I mean, we only filmed in the plateau, so I can add that part. Otherwise, everything is exactly the same. We didn't use any generators. In fact, we didn't use any caravans because we needed a caravan with solar energy, and for some reason, there's no such thing in Turkey. In fact, it's very easy to build. It converts to solar energy in 2 hours, but we don't have a caravan like that, and it's a shame. We actually filmed in the plateau. Dekor yapmamız gerekiyor. We had to come up with a prop. In Çanakkale, it's difficult to film. Creating a prop means spending a lot of money. Şimdi biz de orada bir çılgınlık yapalım dedik çünkü zamanımız vardı. We had time and we talked to the art director, and for about 6 months we saved some 1400'lerde geçen bir filmin dekorundan arta kalan sundular. We actually found this plywood from a commercial film from the 1980s. You know, it's like this leftover. So we saved this plywood. Filmi tamamını dekor yapmamıza rağmen bir tane bile sunta almadık. We didn't even buy one single piece of wood. So you recycle. Para da vermedik. Yes, we didn't pay money for it bu da bizim either. Hem avantajımız This was an advantage for us. Tekrar biz film bittikten sonra bunları da başkalarına hediye ettik. We gave it as a gift to other people. So this is the goal behind sustainability. Another goal. So some other people will use it after us. Çekerken bizim yaptığımız farklılıklar bunlar. So these were the differences we created. We didn't use any caravans. We just arranged a room. There were advantages of being in the plateau, but we used LED lamps. We used lamps with very little kilowatts.
dediğim gibi ekibi alıştırmaya çalıştık. Yani en önemli şey burada. Biz bir niyetle başlıyoruz yeşil film yapalım diye. Ama bunu yapacak ve uygulayacak olan kişiler ekipler. Bizler sanki böyle joblu polisler gibi sadece ya şunu yapma bunu yapma ne yapıyorsun diye uyaran kısmız. Ama bunu içselleştirip ekibin yapmaması lazım. Mesela bizim ışık ekibimizden bir Boston arkadaş daha sonra Neatre filmine gitti. Ve oradan bize aradı hocam sizin gibi bir ekip var, çılgın bir ekip var. Ve ben onun içine düştürmek zorluk çekmedim. Bir arkadaşımız bu bizi çok mutlu etti and we were very happy to hear this. Actually, they can change their habits based on one experience. Yes, he said, I even had this water bottle with me, so he had actually internalized it, and this is really great. Benim için yani green film yapmak ve green film yapmamak arasındaki fark şuna benziyor. Gerçekten böyle pikniğe gider ya insanlar. I mean, it's like you go to a picnic, the picnic is over, you jump rope, you grill meat, and one group leaves the waste behind, all dirty. But other people bring their plates and cups from home, they don't leave any waste behind, they enjoy and leave. That's the difference. So, like we're angry with them, you know, I'm angry with the teams that make a regular film. I think they're like people who go to a picnic and ruin the environment. That's how I see it. And I think that needs to change. Well, there are a lot of things that can be practiced. Birçok şey var bir yerden başına. There might be things you cannot practice, but 80% of this can be implemented. And as the number of practices increase, as the demand increases, the suppliers, you know, will have more opportunities. Bir de şeye de hemen böyle vurgu yapmak istiyorum çünkü gıda meselesi de önemli demiştim. Food is also important, as I said. İkisi de sanıyorum benzer bir şey uygulandı. I think there was a similar thing in both sets. The leftover food, how did you make use of that? Genelde çekim yaptığımız köy hayvancılıkla geçinen bir köydü ve çeşit hayvan vardı. O yüzden genel olarak tüm atıklar hayvanlara gitti. Earned a living through animal husbandry, so the leftover went to the animals and the rest was sorted for recycling. Yes, same. Hayvan gave it to animals. Paylaşıldı. Evet, şimdi aslında son olarak belki çok kısa şeyden de bahsedebiliriz. Yani içerik konusundan. Çünkü iki filminde verdiği bir mesaj, hikaye doğrudan çevresel duyarlılığı, ekolojik duyarlılığa değinen hikayeler ikisinde de. Yani bir anlatım biçimi olarak sinemayı veya işte hikaye anlatımını, görsel hikaye anlatımını düşündüğümüzde sizce neler yapılmalı? Yani siz deneyimlerinizden de yola çıkarak yaptığınız uygulamalardan da kendi yarattığınız hikayelerden de çalıştınız. Ne gibi bu seyirciye nasıl geçirilebilir sizce? How can this be communicated to the audience? How can films be an effective tool there? Sanatı aslında bu seyirciye ilham verme veya bir şeyler yapma konusunda, harekete geçirme konusunda çok güçlü. Çünkü acayip bir görsel dünya sunuyor, çok değişik bir hikaye sunuyor, onun içine giriyorsunuz, orada yaşıyorsunuz ve tabii ki de çok etkileniyorsunuz. O yüzden bu tarz mesajların içinde bulunması çok önemli. İlk başta bahsettiğim gibi aslında Reha Erdem filmlerinin çoğunda yan tema bile olsa hep bir doğa ilişkisi var. Tehlikede olması vesaire bu tarz temaları işlenir. Ama bence sadece bunu vermek yetmiyor gibi düşünüyorum. Bunun yanında özellikle şu anda böyle arka planında böyle bir çalışma olması, az önce sizin dediğiniz piknik örneği gibi, o şekilde bırakıp üzerine güzel mesaj veren bir film yaptığınızda bunun gerçekliği de kalmıyor. Hepsi beraber yaptığınızda o birlikte güçlü oluyor ve inandırıcılığı artıyor gerçekten. It has to have an integrity, and that's what it makes it more credible when you're conveying this message. So I think this is very valuable. Ben şöyle düşünüyorum, yani film yapmak zaten başlı başına zor. Bir de böyle çok mesaj vereyim derdine düşünce de didaktik oluyor. Yani o yüzden biz bu noktada ya bir bilim kurgu yaparken mesela teması su,
Sabancı the theme of water, mesela su olmazsa ne olur? Yani onu nasıl bir dünyada yaşar insanlar? Bizim filmimizin temel konusu bu. Ve yeryüzü 72 derece olursa ne olur? Yani bu küresel ısınma arta yaşanılmaz hale gelirse ne oluru vererek, yani daha dolaylı anlatımla mesajları vermeye çalışıyoruz. Ve bu konuda da biz 35 ülke gezdik. 35 tane ülkede festivalde yarıştık. Ve yurt dışındaki o aldığımız tepkiler de gerçekten çok gelecek hissettirdik. Ya bu bile bir şey mesela. Yani çok klastrofobik bulundu, çok rahatsız edici bulundu. Yani gerçekten böyle kıtlık olacak mı ya diye bize sordular. So they asked us, is this really going to happen? Will there be such, yani küresel ısınma var, iklim krizi var, susuzluk var. Yani kıtlık olmama ihtimali yok. Such a possibility. Yani biz bodozlama bir duvara doğru gidiyoruz. O yüzden biraz daha dolaylı anlatmak gerekiyor. So you have to explain it indirectly in the film. izledim diye. O zaman da olmaz. Otherwise it will be like a public informing spot. Teşekkür ediyoruz. Bu arada thank you very much. Kapsamında hem Neandria'yı hem Bir Zamanlar Gelecek 21-21 çok kapsamlı bir şekilde inceledik. We examined both Neandria and Once Upon a Time in the Future 2021. Platformun detail, we are creating reports. You can follow the website of the platform. It will be uploaded in the coming months and you can see what's done in detail. Sanıyorum bir 2 dakikamız daha var. Soru sormak isteyen olursa soruları alabiliriz. From the hall. Buyurun. Arkada pembe. There's someone in the back wearing pink. Mikrofon geliyor galiba. If you could wait for the mic. Merhabalar tekrar. İsmim Damla Sel. I am Damla Sel. Bir şirkette yapımcı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda Zeynep Hoca'nın yapımda ekibindeydim. And I am also part of Zeynep's production team. I'm sorry, I'm a little excited. Now, for the past 4 years, I have been working as a producer. Before, I was an assistant director. And I really have experienced the things that you have mentioned. But what I'm wondering is, kişi bazında da I believe this is something that needs to be trained at the personal level as well, because there are our drivers that drive our vehicles. It's something to teach them about this. Then there is the rest of the crew that could receive training about this. And as you were talking, I thought of this. Maybe we could find some sponsors to ensure that specific equipment can be used in the sets, like the solar energy caravan trailer. What can we do to ensure all this? I mean, we need to go down into all of the crews and teams. Erkeklerin egemen olduğu bir set ortamında. And of course, it's a very male-dominant set environment that we face. So I was wondering what your suggestions could be about that, because I'd like to try and contribute and do my best as well, because that's how I'm planning my career, and hopefully I can construct my films in the way you describe them. Well, there are some examples across the world, I believe. Some government incentives are also important, and there are also independent institutions across the world that provide funding and incentives. It's different in Turkey, as you know, it's tied to the Ministry of Culture. But basically, maybe we could have the institutions that provide funding become part of this as well. And you also need engineering, like you need some smart discoveries. You need to work together with engineering companies. You even need a water fountain that works with solar energy rather than one that needs to be plugged into the outlet on the wall. So when we were talking with Italy, with Great Film, they
told us that they were working with engineering groups the most. Because, I mean, we basically need new discoveries, new inventions to be able to provide the system. I mean, if you don't have electric vehicles, for example, what would you do? You would need to invent them, right? That's what I'm talking about. Yes, and as the demand increases, that is why training is also important. I mean, both for students who will be the professionals of the future and also for those who are currently working in the sector. That is why it's important to work with the existing trade unions. So, when awareness is increased through training, the demand for such measures will increase as well, and the sector will then be shaped accordingly. And I think there's another thing that's very important. In the film sectors that are actually, leading the film industry across the world, this is already being applied. So this is already creating some demand on their side. So when you have international collaborations in place, you have to meet their demands, and that is going to turn into an obligation. So we need to be prepared for that as well. Shall we get one more question? My microphone, okay, it's working now. If it's a very brief question, we can get one because we don't want to disrupt the program. Very short question and short answer, please. The question is inaudible currently. Kısa film projesini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Senaryoyu yazdıktan sonrasında da fark ettik ki aslında bu senaryo gerçekten bir yeşil setle gerçek should be filmed in a green set to be very sincere. But before we could move to the production phase, we felt very lonely and we started getting scared. We became nervous about how things would turn out at the set. Now, örneklere baktık, nasıl olmuş, we saw all the processes that you've been talking about. We looked at examples. And how do brands respond in terms of sponsorship in this area, for example? Or how can this be reflected to the budget of the film? Maybe you can give us some examples. Well, not entirely, but around 40-50% of our film was made with the support of sponsors. So, yes, they are open to support in this area. Yes, we mostly worked with brands. They supported us and we received sponsorship. And as you know, we're in independent filmmaking, so we have small crews, we don't have huge budgets. So it can be challenging for the budget a little bit, but with sponsorship it can be done. So don't be scared. I definitely recommend you to ask for sponsors. Thank you very much. Okay, I'd like to thank you all very much as well. Now, I couldn't watch the whole session because I had some organizational work to do, but I knew parts of it anyway, and the parts I heard were amazing. Thank you very much. Evet, birinci sabah oturumunun artık sonuna geliyoruz. Now we are reaching the end of the first session, the morning session. Now, as soon as you walk out of the store, we will have some lunch served, and you will see a table there. And the Sabancı University Water and Nature Club are here. Two people, Feyza Küçükateş and Bahar Uygun, are here outside. And they have a small test to measure your water footprint. It is quite an important study. So as you are having lunch, maybe you can have a brief test and discover your water footprint. And at the end of every session, we have a keynote speaker that we select that conveys the meaning of the day to us. And this is quite a sensitive topic for me, selecting who the keynote speaker is. I mean, we're all filmmakers, but we don't just want to focus on filmmakers when we're selecting the keynote speaker, because we need to tackle things as a whole. So that's why we had various guests from various sectors throughout all of our activities this year. You can see it on our YouTube channel. And a friend of mine told me that Özlem Suar said you must meet Hakan Karaosman. So Hakan Karaosman is
inovatörden bir tanesi. Of the 100 innovators selected in 2023. He's from the Cardiff University. He's a social scientist. And you can see all the details in our catalog. Gene o su ayak izi ve iklim nedeniyle bize bir mesajı var. Çok kısa bir mesaj. Ondan sonra hepinizi fuayeye öğlen atıştırmalıkları alıp sonra 1:30 then we will go to the foyer for some snacks for lunch, and then we will continue with Tarık Tufan in the masterclass. So let's hear Hakan. Herkese merhaba. İyi günler. Hello everyone, have a good day. I'm Hakan Karaosman. As a social scientist and academician, today there are a couple of things that I'd like to share with you, and I have some questions I'd like to raise. But before that, I would like to thank you because having such a visionary discussion around such an important topic is very important. I'd like to thank the Sabancı Foundation, the Sabancı Foundation Short Film Contest, and everyone who put effort into this, and of course Zeynep Atakan. Thank you so much for giving us the chance to talk about such a vital issue. Unfortunately, I can't be with you today because I'm not physically in Turkey, and I didn't want to increase my carbon footprint, and I wanted to mitigate my environmental impact a little bit. That's why I didn't travel, and that is why I am connecting to you online. But let's continue with our discussion, because this point we are at is a point which involves some complex problems: climate change, water crisis, social injustice. These are all complex issues, and they require complex solutions. And these complex solutions require social dialogue mechanisms so that they can be created, and that is exactly what we are doing today. Social dialogue starts at this very point that we're in. So sustainability is still a concept that we don't have a full grasp of. At the fundamental level, this is basically the most organic and harmonic orchestration of resources, but we still don't have a full grasp of this philosophy, and we are not able to integrate it into our lives. And that is why the economic system currently is basically being managed based on the fact that the figures are unsustainable. And currently, we see that 2023 was the hottest year of world history, and this will continue increasingly with every year. And as long as we can't integrate this philosophy into this world, we also will be facing water crisis and social injustice, which is actually a reflection of the climate crisis. Now, when we look at the figures, we see that a majority of the world population is facing huge challenges because of climate change. Let's talk about water a little bit. Now, the water crisis is actually a moral issue because we're still talking about this vital resource that we don't know how to use. And let's have a look at the reports and talk about the figures a little bit. Now, I would like to talk to you about the figures in UNESCO's latest water report. According to this report, currently there are 2 billion people, and that's 26% of the world population, do not have safe potable water. And together with this 3.6 billion people, and that is 46% of the world population, are not able to access healthy sanitation means. And 3 billion people have water shortage at least 1 month throughout the year, and this has impact on food security and electricity access as well, and this has huge social risks in terms of making a living. And the countries that are facing this water crisis will have their populations doubled, and it will reach 2.5 billion people. And of course, the ecosystem, biodiversity, and the plant and animal types also face important risks. So it is very important that at this point we find some international mechanisms to understand how water resources should be used. And basically, we need to have different methods of thought to be able to come together and collaborate to build our ecosystems, both sectoral and intersectoral and
inter-country cooperation is needed. So one question, where do we want to go and how do we plan to create solutions for these problems? Now, Einstein says you can't solve problems with the thoughts that created them. So basically, what we need to change is ourselves. We need to change the way we live, the way we work, and the way we respect humanity. If collectively we feel need for each other, then we need to focus on empathy, love, respect, and we need to reinterpret these moral values so we can find a solution for our social problem around these shortage of resources. So I'm saying let's embrace art and science. What we are doing here today is very important. We need to embrace art so that we can convey our message to the people who need to hear it as part of our divine task. So thank you very much for giving me this opportunity. I hope it was inspiring, and please let's keep in touch, because I need you, you need me, we all need each other to be able to eliminate these problems. We need to stay together with love and embrace arts. Thank you, and I send out my greetings to Istanbul.